Merhaba. Size şimdi gerilim konusundan bahsedeceğim. Gerilim esasında fizik bilimindeki potansiyel farkla aynı anlama gelmekte. Bunu size şimdi bir uygulama üzerinden göstererek izah edeceğim. Daha anlaşılır olması adına. A ve B noktalara sahip bir düzlem üzerine şu şekilde bir cisim koyduğumuz zaman bu cisim kendi başına A noktasından B noktasına hareket edemeyecektir. Çünkü cismin üzerine uygulanmış herhangi bir kuvvet ya da harici başka bir etki yoktur. Ama ben A noktasını H kadar bir yükseklik verirsem A noktasının B noktasına göre bir potansiyel enerjisi oluşacaktır. Buradaki referans noktamız B noktasıdır. B noktasındaki potansiyel enerjiyi sıfır kabul edersek A noktasındaki potansiyel enerji M çarpı G çarpı H kadar olacaktır. M burada cismin kütlesi, G yerçekimi ivmesi, H ise yüksekliktir. Cisim yükseklik kazanır kazanmaz düzlemin sürtünmesini yendikten sonra, ki bu ayrı bir konudur, hareketine başlayacaktır. B noktasına yaklaştıkça kinetik enerjisi artacak ve potansiyel enerjisi sıfıra gelecektir. Daha sonra B noktasına ulaştıktan sonra ise kendi ataletiyle hareketine devam edebilir. Elektrik devrelerinde ise durumun aslında hiçbir farkı yoktur. Şöyle ki, şimdi devremizi inceleyelim. Devremize bakacak olduğumuz zaman devremize bir pil var. Pilimize bağlı bir direnç ve bu dirençle pili birbirine bağlayan iki tane de iletkenimiz var. Pilin sembolü bu şekildedir. Daha açık çizecek olursak şöyle bir uzun kenar, bir kısa kenar. Uzun kenarımız artı, kısa kenarımız ise eksidir. Burada ben pilimizin 5 volt olduğunu varsaydım. 5 voltluk bir pil. 5 voltluk bir pil dediğimiz zamansa aslında aklımıza gelmesi gereken şu olması gerekiyor. Artı dediğimiz ucumuz bizim 5 volt. Eksi dediğimiz ucumuz ise 0 volttur. Yani uzun kenarla kısa kenar. Bu devreyi pilin sembolünün tam ortasından ayırıp şu şekle getirdiğimizde 5 voltluk uçtan 0 voltluk uca doğru bir akım oluşacaktır. Bu akım 0 voltluk uca göre 5 voltluk ucun oluşturduğu potansiyel farktan dolayı meydana gelecektir. Direncin üzerinden akımın geçmesi için muhakkak ve muhakkak bir potansiyel fark oluşması gerekiyordur. Zaten bir elektrik devresinde temel olarak bir potansiyel fark, bir enerji uygulanmadığı sürece o devreden akım geçmeyecektir. Burada dikkat etmemiz gereken bu. Bize bir pilden, bir kaynaktan, enerji kaynağından, elektrik enerji kaynağından söz edildiği zaman muhakkak ve muhakkak aklımıza gelmesi gereken şey potansiyel farktır. Potansiyel fark oluşmadığı sürece devreden de akım geçmeyecektir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Teşekkür ederim.